Şu an ekranda gördüğünüz orkide indirimden alınmıştı ve böceklerle kaplıydı. Yapraklarının büyük kısmını kaybetmişti. Ama bugün 2 çiçek dalı var, tomurcuklarını dökmedi ve sağlıklı bir şekilde çiçek açtı. Bu videoda size şunu net bir şekilde göstereceğim. Tomurcuk neden dökülür? Tomurcuklu bir orkide nasıl bakılmalı ve en çok yapılan hata olan bu dönemde gübre verilip verilmemesi gerektiği. Tomurcuklu orkideler için güvenli gübre tarifleri, ayda bir gübrelemenin ne demek olduğu ve acil durum planı. Tomurcuklar henüz küçükken büyüyene kadar neler yapmamız gerekli? Tomurcuklar küçükken ve büyüdüğünde hangi gübreleri vermeli, nelere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Tomurcuk dökülmelerinin %70'i tomurcuklar henüz küçükken olur. Orkideniz artık çiçeksiz dönemdeki kadar rahat değildir. Kolay yer değiştiremezsiniz. Orkidenizin nerede büyüyeceğine kesinlikle karar vermiş olmanız gerekli. Çünkü stabil bir ışık ihtiyacı vardır. Direkt güneş ışığı almayan ancak çok güzel aydınlık bir yer ihtiyacı vardır. Mümkün olduğunca az orkide saksısını yerinden hareket ettirin. Sadece sulama için yerinden alın ve tekrar yerine koyacağınızda aynı pozisyonda yerleştirmeye özen gösterin. Orkidenin kesinlikle strese girmemesi gerekli. Sulamayı dikkatli yapmanız gerekli. Aşırı sulama tomurcuk dökülmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Muhakkak kökleri takip ederek kökler griye döndüğünde ortalama 7 günde bir klorsuz dinlenmiş bir suyla sulama yapmanız güzel olur. Daldırma yöntemiyle sulama yapmak güvenlidir ve suyun muhakkak oda sıcaklığında olduğuna dikkat edin. Tomurcuklar irileşsin, daha fazla çiçek açsın diye orkideyi kesinlikle gübreye boğmuyoruz. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de bu dönemde fazla ve yanlış gübre vermek. Videonun sonunda bu dönemdeki orkideler için doğru oranda ve hangi gübrenin kullanılması gerektiğini anlatacağım. Ayrıca tomurcuklar sararmaya, dökülmeye başladıysa neler yapmanız gerekli? Acil durum planı nedir? Bunu da güzel bir şekilde anlatacağım. Orkideniz pencere önündeyse ve kış ayındaysanız kesinlikle gece soğuğuna dikkat edin. Ayrıca sert rüzgarlar, ceryanda kalma hızlı bir şekilde tomurcukların dökülmesine neden olur. Yaz ayındaysanız ve klima çalışıyorsa da ani hızlı sıcaklık değişikliklerine dikkat edin. Gündüz 22-28 derece, gece 18-20 derece civarında sıcaklık idealdir. Nem de yaklaşık %50-70 arası olmalı. Tomurcuklar henüz çok hassas ve küçük oldukları için kesinlikle onlara dokunmayın ve üzerlerine su gelmemesine dikkat edin. Bu arada sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Muhakkak detaylıca cevaplandırıyorum. Artık tomurcuklar iyice büyüdü. Çiçekleri görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Bu ne demek? İkinci döneme geldik. Tomurcuklar büyüyünce. Burayı çok iyi dinleyin. Çünkü tomurcuklar büyüdüyse orkide artık bana dokunma diyor. Artık orkidenizin yerini, saksının pozisyonunu kesinlikle değiştirmemeniz gerekli. Sulama için yerinden alırken gayet yavaş, nazik hareket edin ve tekrar yerine koyacakken de yine aynı pozisyonda saksıyı yerleştirin. Bu dönemde yapılan hataların en büyüğü artık tomurcuklar büyüdü deyip insanların bol bol gübreye yüklenmeleri. Ama hayır, artık tomurcuklar hassas ama daha güçlü ve kesinlikle bu dönemde gübre yok. Sadece sade su ile sulama yapacaksınız. Çiçekler için sabırsızlandığınızı biliyorum ama kesinlikle tomurcuklara dokunmayın. Yine aynı şekilde tomurcuklara su gelmemesi gerekli. Toprak ve saksı çok önemli. Orkidenizin kökleri hava almalı. Eğer saksınızın içerisinde bir nem dengesizliği görüyorsanız, havaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız küçük delikler açabilirsiniz saksı etrafında. Gördüğünüz gibi benim orkide saksımın etrafına ben küçük delikler açmıştım. Daldırma yöntemini uyguluyorum. Köklerin griye dönmüş olduğundan emin olun. Ortalama 5 dakika bir sulama yeterli olur. Çok fazla suya boğmayın kökleri. Yaprak temizliğinde de
Kullanacağınız şey sade su olmalı. Zaten bu döneme kadar orkidenize gerekli gübreleri verdiyseniz, bakımları yaptıysanız şu an için orkidenize ekstradan bir gübre vermenize gerek yok. Bu tomurcuk dökümüne neden olur. Çünkü bu dönemde orkide bütün enerjisini çiçeklere harcıyor. Diyelim ki her şeyi doğru yaptınız ama yine de orkideniz tomurcuklarını dökmeye başladı. Acil durum planı uygulamaya koymalısınız. Tomurcuk dökülmeye başladığı anda gübrelemeyi durdurun. Yer değiştirmeyi, yaprak silme, spreyleme, duşlama yapıyorsanız bunların hepsini durduruyorsunuz. Amaç orkidenin stresini azaltmak. Tomurcuk dökümü başladıysa orkideyle oynamayı bırakıyoruz. İkinci olarak kökleri kontrol edin ama mümkün mertebe saksı değişimini düşünmeyin. Şeffaf saksıdan köklere baktığınızda kökler gri ve buruşuksa orkideniz susuz, koyu yeşil ve sırılsıklamsa fazla sulama yapılmış demektir. Direkt güneş, klima, kalorifer önü, ceryan kesinlikle yok. Tomurcuk dökümünün %70'i buradan gelir. Aydınlık ama filtreli ışık, 18-24 derece arası sıcaklık gerekli. Çünkü orkide tomurcukluyken sabitlik ister. Islatmadan nemi arttırmanız gerekli. Bunun için kesinlikle sprey kullanmayın ve yaprağı ıslatmayın. Saksı altına çakıl taşı ve su koyarak saksının suya değmesini engelleyecek şekilde su ekleyerek bu nemlendirmeyi sağlayabilirsiniz. Çakıl taşı yerine kil bilyesi de kullanabilirsiniz. Bunu yapmaktaki amaç nemi %50-60 civarında tutmak. Eğer dökülme durmuş ama tomurcuklar küçükse burada tomurcukları destekleyebilirsiniz. Sadece bir destek verin. Soğan kabuğu suyunu 1/4 oranında seyrelterek tek seferlik destek olarak kullanabilirsiniz. Sararmış tomurcukları kesinlikle koparmayın. Orkide güçlensin diye dalı kesmeye kalkmayın. Orkide kendi kararını kendisi verecek. Bu süreçte yer sabit, bakım sabit, su düzenli ama ölçülü olursa çoğu orkide dökümünü durdurur. Peki ne zaman kurtaramazsınız? Tomurcuklar sararıp tamamen buruşuyorsa, dal komple kuruyorsa artık bir şey yapamazsınız. Son olarak da tomurcuklu orkideler için gerçekten güvenli olan gübreleri anlatacağım. YouTube'da çok izlenen, viral olmuş birçok tarif var ama tomurcuklu dönemde bu tariflerin çoğu orkideye zarar verebilir. Ben size ölçüsü net, riski düşük ve tomurcuk dostu gübrelerden anlatacağım birkaçını. Daha fazla örnek için açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Tomurcuklar küçükken orkidelerin azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı düşüktür. Tomurcuklar büyüdüğünde ise gübre ihtiyacı yoktur. Sadece su ile sulanması gerekir. İlk güvenli seçenek çiğ pirincin yıkama suyudur. 1 yemek kaşığı çiğ pirinci suyla yıkıyorsunuz ve çıkan bulanık suyu alıyorsunuz. 1 ölçü pirinç suyu, 4 ölçü normal su ile seyreltiyoruz. Normal sulama gibi köklere veriyorsunuz. Sadece ayda bir yapmanız yeterli. Kavrulmuş, kaynatılmış ya da toz haline getirilmiş pirinci kullanmıyorsunuz. İkinci güvenli tarifte muz kabuğu olabilir. Bir küçük muz kabuğunu 1 litre oda sıcaklığında suda 24 saat bekletiyorsunuz. Sonra kabuğu tamamen çıkarıp suda hiçbir parça kalmayacak şekilde süzüyorsunuz ve normal sulama gibi sadece köklere, tomurcuklara su değdirmeden uyguluyorsunuz. Yalnız bunu yaparken köklerin çok kuru olmamasına dikkat edin. Kökleri yakmayın. Şundan da kısaca bahsetmeliyim. Ayda bir gübreleme ne demek doğal gübrelerde? Diyelim ki bugün ayın 1'i ve ben işlem olarak azot ağırlıklı bir gübre verdim. Kahve, pirinç suyu ya da aloe vera içerikli. Ayın 7'si oldu, bir hafta geçti. Yapmam gereken şey sade sulama. Kesinlikle orkidelerde üst üste gübreleme yapmıyorsunuz. Muhakkak aralarda sade sulama yapmanız gerekli. Ayın 15'i oldu, bir hafta geçti. Ben potasyum veya fosfor ağırlıklı bir gübre verdim. İşte muz kabuğu, sarımsak suyu ya da aloe vera olabilir. Bir hafta daha geçti. Ne yapacağım? Sade sulama. Bir hafta daha geçti.
İşte mikro elementlerden B1 vitamini, kalsiyum veya aloe vera içerikli bir gübre hazırlayabilirim. Sonra yine sade sulama yapacağım. Muhakkak kök rengini takip ederek gübreleme ve sulama yapın ve asla tamamen kuru köklere gübreyi dökmeyin. Aksi takdirde kökleri yakarsınız. Evet, bugün sizlere A'dan Z'ye tomurcuklu orkide bakımı, sorunlar ve çözümleri hakkında bilgiler verdim. Eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek olmak için bol bol yorum yapmayı, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilere videoyu göndermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.